Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu sevimli ayıcık airport kılıflarını yapacağız. Çok meşhur bu aralar. Ben kapak yapmadım ama yapmak isterseniz onu da anlatırım. Şu şekilde. Çıt çıta ihtiyacım var. E, Göz 3 milimdi sanırım. Ben gene açıklamalar kısmına yazarım. Çok en mini değil, bir boy büyüğü düşünün. O göze aldım. Çünkü tülip olduğu için içeride kayboluyor. En küçük boyun bir büyüğü bu. Alize Soft Baby kullandım. Ben internet üzerinden daha rahat buluyorsunuz bu ipi. Bu da Himalaya Koala ama çok zor örülüyor, onu söyleyeyim. Himalaya Koala ipiyle ördüm bu kediyi. Örmesi yeni başlayanlar için özellikle çok zor. İlmek çok gözükmüyor. Biraz örürken zorlanabileceğiniz bir ip ama bu çok iyi. Alize Soft Baby. Hem yumuşacık. Alize Soft Plus ipimiz. Çıt çıta ihtiyacım var, küçük dediğim gibi göze çok minik şöyle kullanabileceğiniz kahve olur. Öreceğiniz yere uygun, kahve ise burası krem olur. Minik bir ipe ihtiyacım var. Küçük siyah bir ipe ihtiyacım var. Hep birlikte yapımına başlayalım. Tığım bu arada 3 milim. 3 milimde tığa ihtiyacım var. Hep birlikte başlayalım. Öncelikle şu baş kısmından, şuradan başlıyoruz yapmaya. İpimize sabitledik tığımıza. Şu bıraktığımız tığda diğer kısa ipi çok kısa bırakmayın. Çok uzun da değil, çok kısa da bırakmayın. Gizleyeceğiz çünkü içeride. 7 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen döndüm. Bakın bu ipi özellikle böyle acemi, yani yeni bu işe başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Biraz size zor gelebilir bulmak. O yüzden bakın şimdi bir sık iğne yaptım. Hep sıradaki yere şöyle elimle buluyorum orayı. Zaten tığ oraya direkt bakın yerini buluyor. 2 sayarak gidin sayılarınızı. 3 4 5 ve 6 tane 7 tane çekmiş olduğum zincirin üstüne 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. Burayı ikinci sıramız sayalım. 7 zinciri birinci sıramız saydık. 6 tane de sık iğne ile doldurduk. İkinci sıramız sayalım. Not almanız için diyorum, hani alacaksanız. Bir zincir çektim. Üçüncü sırama geçiyorum. Hemen bakın en baştaki ilk ipimin dibindeki sık iğneye battım. Bir tane çift yapıyorum. Yani aynı yere 2 kere sık iğne yapıyorum. Şimdi sırasıyla 4 sık iğne. 1 2 ne çok sıkı ne çok gevşek örün bu ipi. 3 4 tane de sık iğne yaptım. En son bakın, bu en sonların hep şöyle dibine batın. Yani en sona batın ki düzgün olsun. Şimdi ip biraz tüylü ip olduğu için söylüyorum. En sona yine bir çift, yani aynı yere 2 kere sık iğne yaptım. Bir çift, 4 sık iğne, bir çift. Toplamda burada benim 8 adet sık iğne sayım olacak 3. sıramın sonunda. Şimdi bir zincir çektim. 4. sırama geçiyorum. 8 tane sık iğnemiz var demiştik. Döndüm. Hemen bakın ilk diptekine battım. 1 2 Eğer bulamazsanız şöyle açtırdığınızda bakın boşluklar belli oluyor. Görüyor musunuz? 3 4 5 6 7 ve sonra da 8. Burada 8 tane hiçbir eksiltme arttırma olmadan 4. sıramda 8 tane sık iğne ördüm. Şimdi 4, 5, 6, 7, 8. 8. sırama kadar hiçbir işlem yapmıyorum. 4, 5, 6, 7, yani 5 sıra düz öreceğim. 8 tane sık iğneyi koruyarak bir zincir çekerek hep dönüyorum ve 8 tane yine sık iğne yapıyorum. 5, 6, 7, 8. sıramda dahil düz bir şekilde 8 sık iğneyi örelim. Evet, 5 sıra 8 sık iğneyi ördük. Sayarken de bunları eğer yine zorlanırsanız bakın böyle zaten 2 tane ördüğünüz yer kademe haline geliyor. İkişer ikişer sayabilirsiniz ya da dediğim gibi tutun aklınızda. İşte burası 6. sıra 8. burası 7. sıra 8. falan bu şekilde tutarak
aklınızdan da yapabilirsiniz. İp biraz zor bir ip. Onu da söyleyeyim. Hani bunun kadar olmasa da gene uğraştırıcı bir ip. Şimdi kol yapımına geçeceğiz. Onun için 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpimi şöyle biraz uzun bırakıyorum. Burada ipimi kesiyorum. Bir kolu yaptık. Yani yaptık dediğim bir kolun zincirlerini çektik. Şimdi ne yapacağız? Bakın yanlış şey yapmayın. Burası benim başlangıç yerimde, ipimden belli. Başımız böyle aşağı doğru gidiyor. Diğer kolu da buraya yapacağız. Diğer tarafına tekrar tığımı geçiriyorum. Buraya da ipimi hemen sabitledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 2 tane kolumuz bu şekilde zincirlerle oluştu. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bakın, burada dikkat etmeniz gereken, şöyle zincirinizi düzgün tutun. Burası baş kısmımızda. Çevirin. Üzerine 9 tane sık iğne yapıyorum bu zincirin. 1. Burayı kaçıncı sıra sayıyoruz? 9. sıra sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi buraya bir tane işaretleyici koyacağım. Neden olduğunu sonra anlayacağız. Bir işaretleyici şimdi bu 9 tane çektiğim zincirle şu baş başlangıcının olduğu yere koyalım. Hemen şuraya işaretleyicimizi koyalım. Tam şu araya. Şimdi burada şu ipimiz var ya, ilk başlangıcımız. Şu ipimizi biraz şöyle çektirin. Bunu arada gizleyerek şöyle arkaya alın. Başta kaç tane zincirimiz vardı bizim? Sık iğnemiz 8. 8 tane sık iğneyi şimdi başa yapıyorum. 1, 2, bu ipi de içeride yürütüyorum temiz olması adına. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Buraya da bir tane işaretleyici koyalım hemen. Bakın hemen bir tane işaretleyici buraya da koydum. Ne yapıyorum? Şimdi bu kolun üzerine de 10 zincir çekmiştik. Toplamda 9 tane yine sık iğne ile gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine ipimi burada kesiyorum. Daha düzgün olması adına bunu yapıyorum. Hani kaydırma veya CC ile de gidebilirim ama o zaman güzel olmaz. Bu ipi de şöyle, kalan iki ipi de güzelce bağlayalım. İçeriden bu ipi gizleyeceğiz. Neresi ters olacaksa o tarafa gizliyorum. Bir tarafını ayarlayın. Hep iplerinizi arkasını yapacağınız kısma, çünkü ön arka yok ya bunda. Sık iğneleri dönerek gittiğim için. Neresini arka kullanacaksanız, yani içeride kalan kısmına 2 tane olacak.
bu parçamızdan. Onun iç kısmına doğru, diyelim ki bundan bir parça daha ördüm, üst üste oturtturacağım ya, gözleri dikeceğimiz, yapacağımız yerin tersine doğru ipleri temizlerseniz içeride kalır ipleriniz. Ben bir de şöyle bir yaktırıyorum, tüylü ip olduğu için. O zaman hiçbir şekilde iplerinizde sıkıntı olmaz. Yine içeriden yürüttüm, ipi de kesiyorum. Neresiydi bizim iç kısmımız? Burasıydı. Bunu içeri doğru alalım. İplerimizi o yöne doğru temizleyelim. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bakın bu ayraçları koymuştuk. Ayırıcıları. Neden koyduk? Gövde ile devam edeceğiz. Şimdi ben kolları ayırdım. Hemen işaretleyicimi çıkartıyorum ilkine. İşaretleyicimi çıkarttığım yerden şöyle de yapabilirsiniz. 9 sık iğne sayarsınız. 9 sık iğne sonunda 10. sık iğneye batacağız. Yani gövdeyi yapacağız şimdi. Yine ipimi alıyorum. Yine çok kısa bırakmıyorum, bakın bu kısmını. Geçirdim ipimi. 1 2 içeriden bunu da yürütüyorum bu arada. Pardon. İlkine çift batıyoruz. Çok özür dilerim. Şimdi bir tane buraya sabitledik. Aynı boşluğa ilkinde çift yapın. Bir tane daha battım. Şimdi 6 sık iğne sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne saydım. Diğer işaretleyicimi de çıkartıyorum. Oraya da bir tane çift yapacağım. Bir çift, 6 sık iğne, bir çift yapmış oldum. Şimdi en sonuna da bir çiftle bitiriyorum. Ben burada 9 tane sık iğne olduğuna emin olun. Önemli olan o. Bir çift, 6 sık iğne, bir çift yaptım. Ve benim toplamda kaç tane sık iğnem olmuş oldu? 10. 10 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Burası 10. sıramızda 1 çift 6 sık iğne, 1 çift 10 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyoruz. 11. sıramıza geçiyoruz. Hemen ilkine bakın. İlk gördüğüm sık iğneye bir çift iğne. 8 tane sık iğne araya. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptım. En dibine böyle olduğuna dikkat edin. Bu en başlarda en şöyle dibine doğru batın. Bir çift de en sona yaptım. Yani bir çift 8 sık iğne, bir çift 12 adet sık iğne sayım olmuş oldu. Şimdi 12. sırama geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada hiçbir eksiltme arttırmam yok. 12 adet sık iğnemi örüyorum. Sayarak gidin arkadaşlar ki kaçırdığınız ilmek varsa tekrar sökersiniz. 2 3 yünlü bir ip olduğu için böyle söylüyorum. 4 5 ama gerçekten 6 tığ buluyor yerini. Yani şöyle elinizle, mesela şöyle elinizle kontrollü giderseniz zaten elinize de geliyor delikler. Sonra daha rahat örüyorsunuz. 7 8 9 10 11 12. Burası benim kaçıncı sıramda? 12. sıramda. 12'den 22. sıramda dahil düz bir şekilde öreceğim. 11 sıra oluyor. 12'den 22. sıramda dahil
Birer zincir çekerek dönüyorum. Yine 12 sık iğne. Bir zincir çek dönüyorum. Yine 12 sık iğne. 12'den 22. sıramda dahil düz bir şekilde aşağı doğru örelim. Bakın 11 sıra düz bir şekilde ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Size dedim ya temizleyin hep arka kısımda kalsın. Şimdi gözleri takacağımız kısım burası ya. Hep ipi temizlediğiniz kısım, o demin gösterdiğim yerler içeride kaldı. Şimdi daha burada ipimi kesmeden yine bir zincir çektim, döndüm. İlk sık iğneye battım. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Bacakları yapıyoruz. Bir zincir çektim, yine döndürdüm. Yine 4 sık iğne üstüne. 1 2 3 sonları ne yapıyorduk? Hep şu dibe doğru batıyorduk, en başa. 4 bir zincir çektim, döndüm. Bir sıra daha. 1 toplamda 3 sıra 4 sık iğne örmüş oldum. 2 3 4 3 sıra. 4 sık iğne yaptık. Bir zincir çektik, döndük. Bir 4 sık iğne daha. Bir zincir çektik, döndük. Bir 4 sık iğne daha. Şimdi bunu ipimi yine şöyle çok kısa değil, kesiyorum. Biz bakın temizlediğim kısımlar burada. Yine arka kısmına denk gelecek şekilde bu ipimi buradan gizliyorum. Şöyle çektirdiğiniz zaman şu ayağı bir düzeltin. Yumuşak bir ip olduğu için şekil alıyor hemen. Bunu da böyle içeriden yürüterek gizledim. Hemen kestim. Ne yapıyorduk? Şöyle küçücük yakıyorduk. Evet, bir bacağımızı ördük. Şimdi diğer bacağımızı da yapacağız. Yine bakın ipimi çok uzun veya çok kısa tutmadım. Diğer kısma geçiyorum. Bacağın birini yaptık. Şimdi diğer uca, en uca batıyorum yalnız. Bakın en uç kısımdayım. Ona özen gösterin. İpimi sabitliyorum. Bunu bir zincir sayıyorum. Ve şu küçük ipi de yürütüyorum içeride. 1 2 3 yine 4 tane zincir ördüm. Bir zincir çektim. Döndüm. Şu dipten başlıyorum. 1 2 3 yine 4 sık iğne. Bir zincir çektim. Döndüm. Dipten başlıyorum. 1 2 3 ve 4 tane sık iğneyle yine bitirip ipimi kesiyorum. Şöyle temizlediğiniz kısım burada. Yine oraya doğru ipimi gizliyorum ve yakacağım. Yakarken çok tutmayın çakmağı. Çünkü ipiniz tutuşabilir. Örgünüze zarar verebilir. O yüzden küçücük şöyle hemen kestikten sonra, hatta şurayı biraz daha içeri doğru alalım ki çıkmalar olmasın. Bu şekilde çalışırsanız temiz olur. Daha sonra şimdi yeni başlayan arkadaşlar olduğu için böyle detaylı anlatıyorum. Aslında ben bunları hani böyle içeride gizleyerek sonra birleştiriyorum. Onu da yapabilirsiniz. Eliniz alıştıkça. Şu şekilde ön parçamız bitti. Yalnız biz ön parçamızın önce gözlerini, burnunu, bütün ayrıntılarını yapacağız. Daha sonra arka kısma geçeceğiz. Çünkü gözlerimiz vidalı. Gözlerimizi önce takmamız gerekiyor ve burnumuzu daha rahat işleriz bu şekilde olduğunda. Ona yapalım. Gözlerimizi de alalım. Benim ipim kahverengi değil, böyle hardal tonunda bir ip. Kahve rengi yaparsanız da olur gerçi. Hani krem, böyle ten rengi, beyaz olur. Beyaz biraz sırıtabilir ama hani varsa elinizde değerlendirebilirsiniz. Burnunu yapacağız. Şimdi sihirli halkayı yaptım. Sihirli halkanın içerisine 5 tane sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şu küçük ipimi çektim, kapattım. Şimdi ilk sık iğneye
batıyorum. Bir yuvarlağımı oluşturdum. Şimdi her gördüğümüz 5 tane sık iğneye çift batacağız. Şöyle bir hata yaptım. Evet. Şimdi her sık iğneye çift batarak ikinci sıramda 10 sayısını elde edeceğim. Birinci sık iğneme çift batıyorum. İkinci sık iğneme çift batıyorum. Yani aynı yere 2 tane sık iğne, aynı boşluğa. Üçüncüye de o şekilde çift. Dördüncü sık iğneme çift. Ve 5. sık iğneme de çift batarak 10 tane sık iğnem oldu. İkinci sıramda zaten bu kadar burnumuz. Şimdi bu ipi biraz dikmek için de uzun bırakalım. İğnemize geçirelim. İğnemize geçiriyoruz. Evet. Şu kısa kalan ipi şöyle keselim. Şimdi biz burada ikinci sıramızda kapamadık ya. Direkt iğneyi geçirdik. Bu şekli düzeltmek için hemen bakın, bir yandaki sık iğne değil, onun yanındakine batın. Şu şekilde yüzü burası. Ve şöyle çekin. Hem bu şekilde burası da düzelmiş olacak. Burnumuzu bakın, kol kısmı burası. Tam şu hizanın bir üstüne zaten az buçuk şöyle yerini bulacaksınız. Şu şekilde duracak. Bakın, çok yukarıda değil. Gözleri çok yukarı yaptığınızda hiç güzel olmaz çalışmalarınız. Biraz altta olacak gözler. Ben söyleyeceğim şimdi yerini. Burnumuzu buraya sık iğnelerden batarak uçtaki dikiyorum. Bakın, şu boşluklara batıyorum. Sonra diğer boşluğa batıp buraya sabitliyorum. Şimdi burnumuzu buraya güzelce dikelim. Gösterdiğim yöntemle ve tam ortada olmasına özen gösterin. Daha sonra gözlerimizi takalım. Evet, diktim burnumu. Gözlerimizi bakın, hemen bu dikmiş olduğum burnun hemen üstüne, sağa ve sola arada şöyle bir 2,5-3 sık iğne, hatta 3 bile yok. Sık iğne kalacak şekilde bu kadar boşluk yeterli. Dediğim gibi o en küçük, sanırım tam milimlerini de şimdi unuttum. Uzun süredir ben örmüyorum. Bir en küçüğün bir büyüğü bunlar. Ben gene açıklamalar kısmına yazacağım gözlerin milimini. Şu şekilde düzgün olduğuna emin olacağız taktıktan sonra ikisinin. Bir küçük yaparsanız içinde kayboluyor. Bakın şimdi güzel ama vidayı takınca içine gömülüyor gözler. O yüzden bu tam ideal. Arkaya vidalıyoruz. Eğer çok fazlaysa kiminde şu vidaların uzunluğu fazla oluyor. Onu da göstereceğim ne yapmanız gerektiğini. Vidamızı takalım, çıtladığından emin olalım. O zaman da hemen şu siyaha şöyle ipe değdirmeden siyah kısmı şöyle çakmakla biraz ısıtıp çakmağa bastırın. Biraz soğumasını bekleyip çekin. Böyle küçültebilirsiniz. Benim çok uzun değil, olur bunlar, ama gene ben size göstereyim. Evet. Ben bunun için de bir şey buldum. Şu şekilde gömülmeler oluyor ya. Şöyle gözleri şöyle çektirip çok küçük şöyle hemen etrafına çakmak tutuyorum. Çok az ama. Çok yapmayın, yanar. Gözler o zaman ortaya daha çok çıkıyor. Şimdi gözlerimizi taktık. Burnumuzu yaptık. Siyah ipimizi geçirelim. Ben etamin ipi kullanıyorum. Bu tarz çalışmalarda ince dikiş ipi kullanmayın. Güzel olmaz. İsterseniz küçük siyah bir yün ip de kullanabilirsiniz. En ortasına bakın, bak şuradan çıkartıyorum ipimi önce. Tam ortalıyorum, iki gözün arasına bir çizgi oluşturuyorum.
Tekrar en ortaya batıyorum. Biraz yana. Şurayı bir V şekli verdiğimi düşünün. Daha sonra tekrar ortaya. Diğer tarafa eşit bir şekilde, yani çizgileriniz eşit olsun, ortalayın. Şimdi burayı dolduracağım. Sırasıyla böyle sık iğnelerle, çizgilerle dolduracağım. Direkt hep orta benim merkezim gibi düşünün. Direkt oradan başlayıp üste çıkıyorum. Burayı iyice, hiçbir boşluk kalmayacak şekilde dolduruyorum. Biraz daha kalın iple yaparsanız hemen dolar zaten, ama bu ip de güzel oluyor işlemelerde. Tülerme de yapmıyor. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Şurada bir küçük boşluğum var. Oraya da battım. Daha sonra bakın, en ucun sağından çıktım. Ve diğer kısma şöyle bir çizgi atıyorum. Yani şuraya bir çizgi atmış oldum. Hatta onu bir daha yapın. Oranın daha düzgün olmasını sağlarsınız. Evet. Yine en ortaya batıyorum. En orta kısma. Ve şöyle aşağı doğru düz bir çizgi indiriyorum. Böyle de bırakabilirsiniz ama ben bunu gülen bir yüz yapmak istiyorum. O yüzden soldan şöyle çıkarttım iğnemi. Ortaya battım. Çizginin tam ortasına. Sonra yine aynı diğerini çıkarttım eşitlikte buradan. Yine çıkarttım ve yine ortaya battım. Böyle gülen bir yüz oldu. Sevimli bir suratımız oldu. Evet. İpimizi de arkada düğüm atıp gizliyoruz. Bu kadar yüzümüz. Evet, birinci ön parçamız şimdi bu kadar bitti. Yani bu kadar yapıyoruz. Daha tabii ki işlemimiz var ama arka parçaya geçeceğiz. Bakın, arka parça yine kaçıncı sıra demiştim. Ben size hep sıralar verdim ya. 9. sıraya kadar, bir dakika. 10. sıram da dahil öreceğim ama ben 9. sıraya kadar şimdi örmüş oldum. Yani nereyi yaptım? Hani kollara zincir çektik. Daha sonra zincirin üzerine 9 sık iğne, gövde 8, 9 sık iğne de kola yaptık ya. Oraya kadar ördüm. Şimdi 10. sırama geçiyorum. 10. sıramda aynı 11. sırada yapacağımız bir işlem var. Kollarımızdaki sık iğneleri doldurduk. Kol kısmını şu şekilde bitirdik. Aynı, hiçbir farklı işlem yok buraya kadar. Ne yapıyorduk? Buraya işaretleyici koyuyorduk ama ben saydım. Benim ilk gösterdiğim gibi yapın gene burayı. Hemen ipimi buraya sabitledim. Bu küçük ipi de içeride yürüteceğim. Yine arka kısmı bakın, ben bu taraf kullandım. Hep ipleriniz o tarafa doğru gizleyin. Yani neresi içte kalacaksa. Bakın, buraya şimdi sık iğnemle sabitledim. Ne yapıyorduk biz bu sırada? Aynı işlemi yapacağız yine. Bir ikine çift batıyorduk. Daha sonra şöyle bir bakayım yine. Bizim 8 tane sık iğnemiz vardı. Bir tane çift yaptık. Araya 6 sık iğne yapıyoruz. Bir çiftten sonra 6 sık iğne örüyorum. Bakın, bunu da yürütüyorum içeride. 4, 5 ve 6. En sona yine bir çift yapacağız. Yani biz ilk ördüğümüz parçayla buraya kadar aynı. 11. sıraya kadar aynı işlemi yaptık. Şimdi 12. sıramıza, 11. sıramıza geçiyoruz. Burada yapmamız gereken bir işlem var. Yani şu kısmı yapacağız. Bu kılıf kısmını. Kılıfı geçirme kısmını. AirPod'unuz ya da rujunuz, küçük böyle bozuk paralarınız olabilir. Ne kullanacaksanız onu geçirmek için yapacağımız kılıfa
yapacağız şimdi. Burası 11. sıramız oluyor. Bakın şimdi bir zincir çektim, döndüm. Burası önemli. Bakın ilk dibine yine battım bir sık iğne. Bu arada şu ipimi kesiyorum. Hafif yakıyorum. Bir tane hemen dibine sık iğne yaptım. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aslında saymanıza gerek yok. Çünkü zaten arada 8 tane sık iğne bırakmamız gerekiyor. 8 sık iğne atlayıp en başa batacağız. Zaten bizim burada bir sık iğnemiz kalıyor. O yüzden hemen direkt en başa batın. 10 zincir çekip en başa battım. Buraya da bir sık iğne yaptım. Şu şekilde bir boşluğumuzun olması gerekiyor. Eğer eliniz çok sıkıysa, sıkı örmemenizi tavsiye ediyorum. Çok bol örmemeniz de gerekiyor. Orta karar bu ip. Diyelim ki siz biraz böyle, bu ipin bolluğu şu olacak arkadaşlar. İçerisinden AirPod'unuzu geçirin. Eğer onun için yapıyorsanız. Diyelim ki geçmedi. O zaman burada zincir sayınızı çoğaltın. Aşağıdaki sayılar ne olacak derseniz, daha sonra onları alt sırayı buraya göre ayarlayacaksınız. Diyelim ki ben burada 10 zincir çektim. Siz 11, 12 çektiniz. Aşağılarda aralarda bir eksiltmeyle yine benim verdiğim sayıya gelin. 12 sık iğne ile ineceğiz hep. Siz o 12 sık iğneyi bulun. Yani o da önemli. Şimdi bir zincir çektim. Döndüm. Ya daha geniş olsun isterseniz tabii ki sayınızla oynamaya da bilirsiniz. Ama bu da aynı olacak o zaman. Hani bunun sayısı aynı olacak, gövde sayısı. Şimdi bakın hemen diptekine battım. Bir sık iğne. Burası 12. sıra. Bu 10 tane çekmiş olduğum zincirin tepesine 10 tane sık iğne öreceğim. Bir sık iğne yaptım zaten en başa. Zincirin üstüne geldim. Buraya 10 tane sık iğne, 2 zincirlerin üzerine 3. Bakın böyle sırayla dikkatli giderseniz kaçırmazsınız ilmekleri. 4. Çünkü ip çok yumuşak, gözükmeyi biliyor. 5. Biraz zor oluyor zincirin üstüne. 6. 7. 8. 9. En sonda kaldı. 10. Ve bakın en sona diyordum, hep en sona doğru batın diye, son sık iğneleri. Buraya da batıyorum. Buraya da bir sık iğne. 10 tane zincirin üstüne yaptım. Bir tane de sık iğne ilave en sondakine yaptım. Toplamda burası 12 adet oldu. Bir sık iğne, zincirin üzerine 10 tane sık iğne, son kalan ilmeğimi de bir sık iğne yaptım. 12 adet sık iğne sayım oldu. Ön parçayla eşit olması için buranın da 12 olması lazım ki düzgün olsun. Şimdi burası 12. sıramızda. Bir zincir çektim. Yine 22. sıramda dahil hiçbir işlem yok. 12 tane sık iğnemi örüyorum. Dönüşlerde birer zincir çekiyorum. Burası 13. sıram mıydı? Hayır, 12. sıram. 12. sıramdan 22. sıramda dahil düz bir şekilde örelim. Boyu bu kadar olacak yine. Diyelim ki sayıları bu iple sayamadınız mı? Bakın şöyle elinizde ben buluyorum ilmekleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye böyle sayın. 11 sıra düz öreceğiz ya şimdi aşağı 22. sıramda dahil. Ya da o da mı zor geldi? Elinize bir kalem alın. Birinci sırayı ördüm. Dönün bir zincir çekin. İkinci sırayı ördüm diye not da alabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü ip gerçekten biraz zor bir ip. Şimdi 22. sıramda dahil örelim. Evet, 11 sıra düz bir şekilde ördük. Ne yapıyorduk? Şimdi bacakları yapıyorduk. Yine aynı işlem. Bir zincir çekip döndüm. İlk yere battım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir zincir çektim, döndüm. Yine dibinden 4 sık iğnenin üstüne 4 sık iğne. 2, 3,
4. Bir zincir çektim, döndüm. Yine 4 sık iğne. 1 2 3 ve 4. İpimizi burada ne yapıyorduk? Kesiyorduk. Neye dikkat ediyorduk? Şimdi bakın. Bu parçayla nerede ördüğümüz burada. Bu parçayla bu parça bu şekilde birleştireceğiz şimdi. O yüzden temizlediğiniz kısım hep içeride kalsın. Bir de yakıyoruz ya, belli olmasın diye. Ben burayı belirledim. Hemen yine o kısma doğru ipimi çekiyorum. Yani bu tarafta gizlemeyin. Burası temiz kalsın. Yine ipimi şöyle. Bakın bir tane de şöyle düğüm atın. Şuradan çıktım. Aldım ipimi. Bu boşluktan bu ipi geçirdiğinizde düğüm oluşacaktır. Ne yapıyorduk sonra? Yakıyorduk hafif. Hatta böyle yapışıyor da bu ip. Hem farklı tüylü bir iple çalışırsanız yakmayın. Mesela bakın şu ipte Himalaya koalaydı bu. Bunu yakmayın. Güzel olmaz. Kesin temizleyin sadece. Bunun kulaklarını da anlatırım size. Şu yapılış kısmını da bahsederim nasıl yaptığımı. Bu iplerle bunu da çok güzel çalışırsınız. Şimdi bu kısma da yine döndürüyoruz. Buraya da 4 sık iğne, bir daha 4 sık iğne, bir daha, yani 3 sıra 4 sık iğneyle şu bacağı da yapalım. Daha sonra birleştirme aşamamız, kulaklarımız var. Kalan ayrıntılarla devam edelim. İki parçamızı da ördük. Ön ve arka şekilde. Ne demiştik? Bu temizlediğimiz kısımlar içeride kalacak. Bunun zaten belli, bakın gözleri dışarı bakacak. Böyle içeriye doğru ikisini üst üste oturtuyorum. Bir de önemli olan nokta, bunu bu şekilde gözlerin, yani yüz ön kısmından olduğu yerden tığınızı monte edip böyle gidin. Yani arka taraftan birleştirmeyin. İğneyle olur mu derseniz bu iple zor olur. O yüzden tığla ve kendi ipiyle monte ettiğimizde daha güzel oluyor. 4 tane sık iğne yaptığım bacağın hemen şu ucuna, bunun ucuna battıysam, mesela bu ayağının ucuna battım. Yan kısmındayım, bakın altta değilim. Bunun da aynı şekilde oraya batacağım. Yani ikisini hizalayarak birleştireceğim. Hemen ikinci parçanın da en uç kısmına battım. İpimi içeriden geçirdim ve buraya sabitledim. Şu küçük parçayı da böyle içeri sokun. İçeride kalsın. Şimdi bir buna bakın, bir bu en uçlara batıyorum yalnız, bakın en uçlara, ve ikinci parçanın da en ucuna batarak burayı sık iğnelerle birleştiriyorum. Özellikle şu kol kısmına şu şekilde koltuk altına oturtturun. Şöyle elinize düzleştirin. Bakın böyle buraya değil de en ucuna, en uç kısımlarına batarak sırasıyla yan yana batarak sık iğnelerle burayı birleştiriyorum. Şimdi şu koltuk altına kadar ben geleyim. Şu kolu bir göstereyim bir daha size. Bakın koltuk altına kadar geldim. Burada bir de dikkat etmeniz gereken, bakın birer tane sık iğne var ya bizim bu geçireceğimiz yerin yanlarında. Bakın. Şimdi battım, oradayım. Battım öndekine. Arkadakine batarken de o bir tane sık iğneye, yani boşluğa batmayın. Şöyle özen gösterin ki o zaman orası güzel olmaz. Bir tane sık iğne. Yani buradaki bir sık iğne ile birleştirdim. Şurasının kapanması gerekiyor. Şimdi kollara geldik. Şimdi koltuk altına tam şöyle bir kere battım. Koltuk altındaki sık iğneye. Bunun da koltuk altındaki tam denk gelen yere battım. Burayı bir sabitledim önce. Evet. Şimdi bu kolumuzda bizim 9 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi bu kolumuzda bizim 9 tane sık iğnemiz vardı ikisinde de. Bu 9 sık iğneyi atlamamaya çalışın. Şimdi karambol iplere denk gelmez, batarsanız bu kol büzüşür. O yüzden bakın, birinci sık iğneyi buldum. Bunun da ilk sık iğnesine batıyorum. Burada 9 tane sık iğneyi bulmanız, yani bulmanız derken zaten 9 sık iğne var da
Hani ipte zorlanan arkadaşlar için diyorum. Burada 9 sık iğneniz olacak yine. Ki iki kol da eşit olsun. 9 tane sayın. İkinci sık iğnemi yaptım. İki kolu birleştiriyorum. Hep böyle kolları eşitleyin. 3. Şöyle uç uca tutuyorum. Biraz zor oluyor kol. 4. 5. 6. Önce birine, sonra diğerine batarsanız daha rahat oluyor. 6. 7. 'Bakın bu kolları şöyle uç uca oturtturdum. Ve 8. 9. sık iğnemiz en sonda kalacak. Ona da batacağız ve 9 tane sık iğne yapmış olacağız. En sonucu da 9. sık iğneleri de battım. Şimdi ne yapacağım? Bakın kolun alt kısmını birleştirdim. Burası sonra şu şekilde olacak. Çıt çıt dikeceğiz. Böyle hani kalkması sizi endişelendirmesin. Şimdi burayı da yapınca düzelecek zaten o. Yaptım. Şimdi buraya bakın dönerken bir tane daha aynı boşluğa bir batın. Orası gerilmesin. Dönüşte 9'uncuyu yaptığınızda batın. Şimdi tekrar buradan da 9 tane sayıyorum. Dönüyorum. Kolun üst kısmına. Şimdi ben masada yaptığım için de zorlanıyorum. Normalde elimde bu kadar zor değil tabii ki. Şimdi döndüm. Yine buraya da 9 sık iğne. Şöyle göstereyim. Buraya da 9 sık iğne yapacağım. Bakın tam şu boyunun buraya kadar. Daha sonra başını şöyle yine eşitleyerek böyle yapın. Buralardan yine sık iğnelerle döneceğim. Başım burası. Yine kol. Kolun burada bir çift batıyorduk. Yine dönüyorum. Aşağı doğru bacakları beraber birleştirelim olmadı. Şöyle şuraya kadar ben geleyim. Aynı yöntem zaten gösterdiğim yöntem. Devam edelim beraber. Evet bakın döndüm. Şimdi geldik sıra bu bacak kısmına. Bu arada arkadaşlar bir ipten 3 tane tam çıkıyor. Biraz da kalıyor ipiniz. Yani 3 tane yapabilirsiniz. Şimdi şu eğer varsa böyle fazlalıklarınızı içeri sokun. Aynı şekilde yine bacakları şöyle üst üste oturtturarak sık iğnelerle birleştiriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken noktalar. Bu bacağın tam ucuna battım bakın. Düzgün olmasını istiyorsanız çalışmanızın. Tam ucuna battıysam bunun da aynı tam köşe kısmına ilk sık iğne kısmına battım. Burada çift yapmıyorum. Direkt dönüyorum. 4 tane sık iğnemiz vardı. 1 2 3 tane yaptım. Hemen en köşelerine batıp 4. sık iğnemi de yapıyorum. Sadece kollarda bir tane çift yaptım dönüşte. Yine yukarı doğru 3 sık iğne ile çıkıyorum. Yani yapmış olduğunuz sayıları da baz alabilirsiniz ama üst üste oturtturup sık iğne ile birleştirdiğinizde zaten bir sıkıntı oluşmuyor. Denk geliyor. Şimdi bakın yine şu bacağın son üstteki sık iğnesine battım. Bu ortayı da birleştiriyorum. Kaç tane sık iğnemiz vardı burada. Ona göre birleştirdim. Fazlalıkları yine içeri alalım. Varsa şöyle. Yine bu bacaktan aşağı doğru yine birleştirmelerle devam edelim. Burayı da yapalım. Ayıcımızın genel olarak kalıbı oluştu. Sadece şu kulakları kaldı. Bir de birkaç ayrıntı söyleyeceğim size. Devam edelim. Çıt çıtlarımızı da diktim ben. Güzel etrafında geçtim. Çıt çıtın biri bana bakan
sol taraftakini kolun içine, sağ taraftakini kıvırdığımda dışarıda kalacak şekilde güzel sağlam bir iple diktim. Bu şekilde de çantamıza çıt çıtlayacağız. Şimdi kulaklarımız için ipimizi alıyoruz. Tığımıza monte ettik. Önemli olan nokta gene şu ipi çok kısa tutmamanız. Çünkü içeride gizleyeceğiz. Şimdi bakın. Şöyle kulakların şu şekilde olduğunu düşünün. Yani gözün tam çaprazında. Tam çaprazından şöyle bir yerden herhangi bir sık iğneden battım. Şöyle sıktım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ipimi doladım. Aynı boşluğa bir tane çakma trabzan yaptım. Doladım. Aynı boşluğa ikili trabzan. Aynı yere batıyorum hep. Yine doladım. Bir tane daha ikili trabzan. Tekrar doladım. Yine bir tane aynı boşluğa çakma trabzan yaptım. Bir yanındaki sık iğneye hemen batarak CC yani kaydırdım. Bu şekilde. Ben aslında bakın şunda kulakları ayrıyeten örüp diktim. Çok hoşuma gitmedi. Yani gene güzel duruyor ama şu daha güzel bir hava verdi. Şimdi ne yapacağım? Yine bakın bunun eşit kısmında diğer kulağa kadar kaydırmayla oraya gidiyorum. Sık iğnelerle bakın kaydırarak ipime gidiyorum. İkisinin eşit olmasına özen gösteriyorum. Sayı vermeyeceğim, karışabilir. O yüzden ayarlayın. Şu ipleri de sonra gizleyeceğiz. Ne yapıyorduk? Şöyle bir bakayım. Şuraya yapsak daha iyi. Şimdi şu boşluğa da geldim. Bir tane sık iğne. Aynı boşluğa bir çakma trabzan. Doladım. Aynı boşluğa ikili trabzan. Doladım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Doladım. Aynı boşluğa bir tane çakma trabzan. Burada buna en sona bir tane de sık iğne yapıp kulağımı bitiriyorum. İpimi de şöyle uzun bırakıyorum. Şimdi şu ipleri hemen şöyle arkadan herhangi bir yerden ileriden bu ipin dibine geldim. Böyle çektim içeri doğru. Kulağımı düzelttim. Şöyle yanından çok az ilerisinden sık iğnemi çıkarttım. Bu boşluğun içerisinden geçirdiğimde bir düğüm oluştu orada. Daha sonra yine küçük adımlarla gidin burada. Çok ileriden almayın ki ipiniz büyük kalmasın. Şöyle küçük küçük ipimi gezdirdim içeride. Ve artık dibinden kesebilirim. Bu yaptığım işlemi şu ipte de yapıyorum. Bunu da gizliyorum. Ve kulaklarımız da hazır oluyor. Şimdi isterseniz böyle bir zincir çekerek mesela şu boyuna göre 3 tane farklı renkte zincir çekerek 3 ipi böyle birleştirin renk renk. Buraya bir atkı da oluşturabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinizle alakalı. Şimdi ben normalde buraya kapak oluşturmadım. Hani çantanızın içerisinde kalacağı için direkt buraya AirPod'unuzu koyup kullanabilirsiniz diye düşündüm ama istiyorum ben derseniz eğer o zaman yapmanız gereken işlem bir tane sizinle öyle çalışalım. Yine ipimi geçirdim. Bakın üst olan kafaya doğru olan üst kısımdan bizim burada 10 tane zincirimiz vardı hatırlarsanız. 10 tane de sık iğne yapmıştık üstüne. En ucundan şöyle başlayın. Buraya 10 tane sık iğne yapın. 2 3 4 Ben normalde yapmadım ama hani yapmak isteyenler için gösteriyorum. 6 7 8
9 tane de oldu bakın. Sanki 9 daha iyi oldu. 9 tane. Yine eğer elinizde hani bakarsınız 10 daha kapatıyorsa bu boşluğu 10 yapın. Bir zincir çekip bunun üzerine yine 10 mu yaptınız, 9 mu yaptınız? Aynı sayıda gidin. 2. Ben 9 yapmıştım. 3 4 5 6. Önemli olan dediğim gibi hep uçlara batmayı unutmayın. 7. Yani en uca, en baştaki sık iğneye 8. Bakın hemen bu en ucuna battım ki düzgün olsun. Bir zincir çekin. Yine dönüp bir sıra daha örebilirsiniz. İsterseniz daha fazla çoğaltabilirsiniz bu sırayı. Ama ben bu kadar kapak bana yeterli derseniz 3 sıra tam oluyor bakın. 3-4 sıra. Daha fazla örmek istiyorsanız bir sıra daha örebilirsiniz. Yani o sizin kullanma şeyinizle ilgili. 5. Önemli olan orayı kapatsın. 8, 9. Bu ipi gene içeride gizleyeceğiz. Gösterdiğim yöntemle. Bu şekilde buraya bir çıt çıt dikersiniz yine buraya ve buraya. Onu kapatırız. Kapak olarak kullanabilirsiniz. Bu kadar da olur. 2 sıra daha örebilirsiniz. Bence 2 sıra daha örülse daha güzel olacak. Hani ben yapmadığım için şimdi sizinle bunu göstererek çalıştım. Çıt çıtı da buraya dikip birini de bu uca dikip böyle kapak yapabilirsiniz. Böyle de güzel oldu. Bu şekilde. Onu da göstereyim dedim. Evet. Ayırport kılıfımız bitti. Yapan herkese kolay gelsin. Bu şekilde. Bu arada kediciğin bunu yapmak isteyen olursa bu kar topu pardon Himalaya koala ipi. Çok özür dilerim. Onunla yapıldı ama bununla da uygulayabilirsiniz. Aynı kalıbı kullanıp kulaklarının ölçüsünü vereceğim. Açıklamalar kısmına bakın lütfen. Bu şekilde bakın arkasına da böyle çıt çıt taktım ama ben bunu yapmıyorum. Yani bana bu şekilde kullanmak daha rahat bence. Şöyle hemen göstereyim. Böyle koyacaksınız. Zaten çantanızın içinde kalıyor. Ama tabii ki isterseniz yapabilirsiniz. Şu şekilde. Dediğim gibi buranın sayısını arttırabilirsiniz. Şunu. Ama bu kadar yeterli oluyor. Ben 4 sıra, 3 sıra, 3-4 sıra örmeniz yeterli oluyor. 4 sıra sanırım bu, evet. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bu arada şöyle çantaya monte edilişini de bir göstereyim. Çantanızın sapına içeride kalacak şekilde vücudu böyle istediğiniz yerine takabilirsiniz. Bu tarz el örmesi çantalarda daha güzel duruyor. Fermuarsız olanlarda. Bu şekilde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.